Geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim yoğurtlu ıspanak çorbası. Menülerin içinde paylaşıyorum ama ayrıyetten de paylaşmak istedim. Çünkü bu çorba gerçekten çok güzel oluyor. Ocağın altını yakıyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağını tencereme alıyorum. Doğradığım bir adet orta boy kuru soğanı içerisine ilave ediyorum. Soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Bir tabak böyle yani hemen hemen yarım kilo kadar ıspanağı ilave ediyorum. Ben buzluğa bu şekilde temizleyip koyuyorum. Çok daha rahat oluyor. Şöyle biraz kapağı kapatayım. Kısık ateşte ıspanaklar yumuşasın. Hemen bakıyorum. 5 dakikadır kavruluyordu. Yeterli. İyice böyle ıspanağı biraz kavurun. Orta ateşte. Daha lezzetli oluyor. İçerisine yarım su bardağı arpa şehriye ilave ediyorum. İsterseniz bir o kadar pirinç de ilave edebilirsiniz. Ben genelde arpa şehriye yapıyorum. Gayet de güzel oluyor. Şöyle birazcık da arpa şehriye ile kavuracağım. İçerisine şöyle bir 5 bardak su ilave ediyorum. Kaynar, kettle'da kaynattım suyu. 3 bardak daha ilave ettim. 8 bardak şimdilik yeterli. Tamamdır. Ara ara böyle karıştırmayı unutmayın. Bu sefer şehriyeler pişerken dibe çöktüğü için yapışacaktır. Şimdi kapağını kapatayım. Aralıklı olacak şekilde ocağı da orta ateşe getiriyorum. Ara ara şehriyeler dibine çöküp yapışmaması için karıştırarak pişireceğim. Hemen o arada yoğurtlu sosunu hazırlayayım. Burada hemen bir 6-7 yemek kaşığı kadar yoğurt var. Ben yoğurdumun dibi olduğu için birazcık sulu. Hemen içerisine kaşıkla göstereyim. Şöyle 1 yemek kaşığı tam böyle tepeleme dolu olacak şekilde un. 1 adet yumurtanın sarısı. İyice çırpıyorum. Çorbanın suyundan şöyle 2 kepçe katayım. Böyle biraz ılıklaşsın. Tekrar çırpıyorum. Tamamdır. Birazcık daha şöyle alayım. Çorbanın içine katıyorum. Şimdi artık altını yüksek ayarı açıyorum. Kaynayana kadar sürekli karıştıracağım. Kaynamaya başladı. Bu burada artık kaynasın. Altını orta ateşten birazcık daha kısayım. Çorba orada kaynarken hemen tereyağıyla nane yapacağım üzerine. 1 yemek kaşığı tereyağını tavamın içine koyuyorum. 1 yemek kaşığı kadar da nane ilave ediyorum. Sadece şöyle 1 diş sarımsağı küçük küçük doğrayacağım. Sarımsak ıspanak olduğu için çok güzel bir tat veriyor. Tavsiye ederim. Şöyle hafif çok olmadan yağı yakacağım. Tamamdır. Altını artık kapatıyorum. Çorbanın içine katıyorum. Naneyi kattıktan sonra şöyle 1-2 taşım kaynatıp artık kapatabilirim. Böyle naneyi kattıktan sonra 1-2 taşım kaynattığınız zaman çorbanıza naneniz daha güzel yiyor. Daha lezzetli oluyor. Yeterli artık. Altını kapatıyorum. Tuzunu da ilave ediyorum. Tabağını alayım. Sizler de kıvamını görün. Birazcık da bir 15-20 dakikadır da dinleniyordu. Kıvamını da göstereyim. Arzu ederseniz eğer koyu gelirse kaynar su ilave ederek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Gayet güzel bir çorba oluyor. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız.
Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz.